Arkadaşlar herkese merhaba. Videoya geçmeden önce dün paylaştığım videoda bolca kan olduğu için video artı 18 uygulamasına girdi. Yani ne demek, 18 yaş altı insanlar izleyemiyor. O yüzden YouTube önerilenlerden de çıkarıyor videoyu ve izlenme sayısı bir anda durdu yani. Video izlemek isteyenler için videonun konusu, kazanın detayları, Arakan yardım parası ve katıl butonunu açtığımla alakalıydı. Bu arada Instagram'ımda da sizin için faydalı paylaşımlar yapmaya başladım. Birkaç örnek koyayım şöyle. Mesela gezi hakkında sorular sorup karşılıklı etkileşime girmeye çalışıyorum. Sizlere olabileceğim en çok şekilde faydalı olmaya çalışıyorum. Ve bunu yalnız başıma yapmaya çalışıyorum. Hiçbir ekip, hiçbir insan arkamda yok. Tek başıma video editinden, video çekiminden, Instagram'la ilgilenmesinden, Facebook'a bakmakla hepsine ilgileniyorum. Umarım emeğim hoşunuza gidiyordur. Birlikte güzel bir şey yaptığımıza inanıyorum. Hadi videoya geçelim. 2 yıllık Asya gezimin bulunduğu özet videosunu birlikte izleyelim. İyi seyirler. Beğenmeyi de like atmayı da unutmayın. Yorum da yapın. Hoşçakalın. Merhaba, ben Oğuz. 3 yıldır dünyayı geziyorum. İnşallah uçmam ben. Arkadaşlar herkese merhaba, ben Oğuzhan Tıraş. Yani YouTube adımda Yırtık Pantolon. Sizlere bugün 2 yıllık Asya gezimi tek bir video ile özetleyeceğim. Öncelikle gezi nasıl başladı onu söyleyeyim. Bu fragman Avrupa ile alakalı. Ben 2 yıl Avrupa'da 30 ülke gezdikten sonra Türkiye'ye dönüp bu ülkelerdeki anılarımı bir fragmana çevirmiştim ve onu müzikle falan şenlendirip dosyama koymuştum. Ama eğlencesine, yani öyle hani küçük bir anı olsun, böyle bir 15-17 saniyelik anılarımı böyle birleştirip gösterebileceğim ufak bir video olsun diye düşünmüştüm. Tabii o zamanlar YouTube kanalım da yok. Yırtık Pantolon kanalı yok. Bundan 4 sene, 3 sene öncesi. Avrupa'da kendim için gezdiğimi düşünün. 30 ülke çıktım. Norveç'ten İspanya'ya kadar, İspanya'dan Balkanlara kadar, işte içerler falan derken zaten 3 sefer gittim Avrupa'ya. Bu 2 yıl içerisinde 3 sefer gittim, gezdim. Bu anıları toparlayıp bir fragman yaptım. Tabii o zamanlar işte şey diyorum. O ne lan öyle kameraya bakıp videomu çekeceğim, gezilerimi. Ben kendim eğlenmek istiyorum. Ben kendim gezmek, görmek istiyorum. Önce kendime falan derken YouTube'u ertelemiştim. Tabii o zamanlar başlayan arkadaşlar bayağı ilerledi şu an. Neyse, Avrupa gezim bitince Türkiye'ye döndüm ve de şey diyordum, hani 30 ülke gezdim ulan ben, hani bir daha yurt dışına çıkmam falan diyordum. Bitirdim bütün her şeyi kafamda. Çok yorulmuştum çünkü, yani böyle aylarca yurt dışına gittim, dolandım, geldim falan. Dedim artık daha yeter, eziyet olmaya başladı. Üniversitemi bitireyim dedim. Üniversitemi bitirdim. Tez zamanları vardı, finaller falan derken üniversiteyi bitirdik. İşte tek derse kaldık. Onu geçtik, ettik derken mezun olduk. Mezun olduktan sonra ne yapacağız, ne edeceğiz? İşte işe girelim, çalışalım falan derken o dönem işte bir atılım yapıp şu akıllı ev projesi üzerinden iş kurma hayallerine başlamıştım. Şöyle ürünler üretiyorum tabii amatör olarak. Bu kısmı bildiğimiz duy içerisi, şu kısmı da bildiğimiz ampul girişi. Şu şekilde çevirerek duya takıyoruz. Şu kısmın içerisinde de bir mikro işlemci var. Bunu duya taktığımız zaman, mesela benim şu an kendi duyumda takılı. Şöyle göstereyim. Mobil uygulaması da bu. Bu arada hem donanımcı hem yazılımcı bir bilgisayar mühendisiyim. Bastığım anda real time olarak kapatıp açıyor. Tabii o hayaller suya düşünce de kafayı kırıp yola çıktım Asya turu için. Bütün hani o projeyle alakalı her şeyi evde bırakıp, şu an duvarlarımda hala kağıtlar asılıdır odamda. Her şeyi bırakıp parasız pulsuz çantamı alıp bir arkadaşımı da arayıp, işte beni Ankara'ya gidiyordu arkadaşım. Beni Sakarya'ya bırakır mısın? Bir iki gün orada kalıp plan yapacağım demiştim. Evet. Evimin merdivenleri. Belki de son görüntü. Harun. Performans bekleyenler Türkiye'nin otogaz markası. Tamam kanka, bas. Bu da evden çıkış. Neyse, evden böyle çıktım. Adam sonra Tofaş'ıyla aldı beni, götürdü Sakarya'ya bıraktı. Sonra Sakarya'da bir arkadaşımın evine gittim. İşte plan yaparım falan diye düşündüm. Planımda çantam var, param yok. Ne yapacağım? Çin'e gideceğim. Plan Çin'e gitmek. Nasıl gideceğim? İşte yeşil pasaportum var. Tamam, vizeleri falan çözeriz. Zaten geçtiğim o rotadan çoğu ülke yeşil pasaporta çok bakmıyor, Çin harici. Sonra dedim nasıl yaparız? Nasıl bir rota çizeriz falan derken dedim Karadeniz'den Gürcistan, Azerbaycan yaparım. Sonra ya İran'a dönerim ya Hazar geçebilirsem Kazakistan falan. Tabi bilmiyorum, o dönem hiç bakmamışım. Dedim işte bir kendimizi Azerbaycan'a atalım, sonrasına bakarız. Nasıl atacağız? Dedim üniversitenin arka kapısına geçeyim.
Ben zaten İstanbul'a gidip gelirken de Sakarya Üniversitesi'nde mezunum bu arada. Sakarya'ya gidip gelirken İstanbul'dan sürekli okulun arka kapısından otostop çekip basıp giderdim. Dedim bu sefer tersine abi. Gürcistan'a doğru basayım gideyim. Gittim, o video da var. Onu da göstereyim size. Okulun arka kapısından Çin'e gitmeye çalışıyorum. Bakalım kaç ayda gideceğim. Dedim ki ben Çin'e gideceğim. Otostop çekiyorum, işte adamlar nereye gidiyorsun falan diyor. Durdu birkaç araba, işte nereye, ne tarafa dedi. Dedim Çin'e gideceğim gayet ciddi bir şekilde. Dedi oğlum sen manyak mısın dedi bana. Dedim yok abi ben Çin'e gidiyorum falan. Dedi biz Düzce'ye gidiyoruz dedi Sakarya'dan. Dedi istersen seni Düzce'ye atalım dedi. Dedim olur abi, ben öyle parça parça zaten direkt gitmiyorum. Kaç ayda gideceğim falan dedim, bilmiyorum 6-7 ay falan, artık ne sürerse giderim. Neyse Çin'e gideceğim diye çıktım yola okulun arka kapısından. Sonra işte Düzce, Ordu dolaşıyorum, otostop çekiyorum, işte Gürcistan'a kadar ilerliyorum. Trabzon, Rize, işte o dönem Koçrail'den falan, Koçsurfing'den falan, işte Instagram'dan oradan buradan tanıdıklar aracılığıyla abi kalayım falan edeyim derken öyle misafir oluyorum sağda solda. Zaten hep dedim Türkiye'de aç kalmam, Türkiye'den çıktıktan sonrası önemli. Yanımda işte ukulelem var. Dedim param bitince otururum ukulele çalarım. Para kazanır, karnımı doyurur, yola devam ederim. Zaten paso otostop, full couchsurfing çadır. Hiç otel parası verme yok. Bir de şunu fark ettim, belki de bu bir ilktir. Ben 2 yıllık Avrupa gezimde de, fragmanda gördüğünüz 2 yıllık Avrupa gezimde de bir sefer bile hostel parası, otel parası hiçbir şekilde vermedim. Hep couchsurfing, hep çadır, hep sağda solda yat, işte onunla tanış, onun evine git, öyle böyle derken bir kere bile vermedim 2 yılın sonunda. Geldim, Türkiye'den Çin'e gittim, Çin'den Kore'ye gittim, gezdim, dolaştım. İşte Hong Kong, Vietnam derken Kamboçya'ya geçtim. Hayatımda ilk sefer, 3 senenin sonunda ilk sefer bir hostelde, hatta Türk de vardı orada. Paramı verdim, $3,5 orada kaldım. Şimdi diyeceksiniz lan salak mısın, orada burada yattın, duş alamadın falan. Ben de öyle diyordum, ne kadar salakmışım lan, $3,5 için o kadar eziyet çekmişim falan. Ama hesaplayınca, şöyle bir düşününce dedim lan Oğuz, gerçekten hani belki de şu 3 yılda biriktirdiğin $3,5'larla 4. yıldaki gezini, şu anki gezimi sürdürebiliyorum. Gerçekten o dönem hani şey düşünüyordum, işte ulan ona $3,5 vereceğim, 2-3 öğün yemek yerim, $1. Gerçekten de öyleydi. O paraları, yani bir para yok ortada olmadığı için zaten veremedim, ama belki vermiş olsaydım o paralar, bilmiyorum, öyle bir şey geçti içimden. Demek ki yani o hakkımı 4. yılıma kullanmışım. Daha uzun süreli bir gezi için. Neyse o dönem YouTube gelişti derken, açılmayalım fazla. Ben yola çıktım. Gürcistan'a girdim. Gürcistan'da Ares diye bir bebekle tanıştım. Bebekle otostop çektim. Gürcistan'da 3-5 şehir bebekle birlikte otostop çeke çeke, çadırda yata kalka, hatta bebekle birlikte ukulele çalarak gezdim. Birlikte para da kazandık, yedik, içtik, eğlendik. Çok güzeldi. Seren'e de çok teşekkürler, buradan selamlar. Neyse ondan sonra biz Seren'le ayrıldık. Dedik ki Ares bebeğe de bay bay yapalım. Azerbaycan'a geçeyim ben. Tek başıma Azerbaycan'a girdim. Dünyanın 32 ülke ve 150'den çok şehrini gezmiş turist en son Bakü'de çok güzel insanlarla tanıştım. Gerçekten harika insanlar. Beni evlerinde ağırladılar. Ukulele çalmak yasaktı. Benim param yoktu. Onların evinde kalıyordum zaten. Öğrenci eviydi. Elimi cebime attırmamışlardı. Gerçekten hani çok özledim onları ya. Kardeşlerim gibiydi yani. Gerçekten öz kardeşim gibi hissettim Azerbaycanlı Türk kardeşlerimizi. Sen çoraplarını arıyor da. Az önce ortalığa koymuştu. Bulamıyor şu an. Sen mi giydin lan? Ben galiba bir şey olmuş. Adam bakıyor. İşte Azerbaycan'daki durum da, ben işte hiç param yok. $70 Kazakistan'a geçme parası. Hazar Denizi'nden gemiyle. İşte gemi bir gün falan sürüyor. $70 veriyorsun, gemiyle Kazakistan'a geçiyorsun. Türkiye, Azerbaycan kardeşliği için alkışlayın. Azerbaycan bir olsun, istemeyen kör olsun. Ben bu rotayı şey yaptım. İran üzerinden gidemem diye düşündüm. Çünkü Pakistan, Afganistan biraz daha zorlanırım vize konularında diye düşündüm. Ben vizesiz Kazakistan, Çin diye gideyim kararı verdim. Sonra Kazakistan'a geçer miyim, geçemez miyim derken sürekli işte Azerbaycan'da Bakü sokaklarında ukulele çalmaya çalışıyorum. Polis geliyor, kaldırıyor, işte engel olan çıkıyor falan derken kardeşlerimiz çok sağ olsun beni geceleri alırdı sahilde. Oğuz çal abi biz sana işte şey yaparız abi deyip, ben çaldıktan sonra böyle gizli gizli hemen şapkayla böyle milleti gezip o paraları toplayıp bana verirlerdi. Çok sağ olsunlar, çok birlikte eğlendik, çok güzel şeyler yaptık. Hiç unutmam yani o anları. Neyse ben bir türlü $70'ı denkleştiremedim. $70 kaldık, $30, $20, işte yemek yiyorum 25'ten 20'ye düşüyor. Bir daha kazanıyorum 35 oluyor, işte yine yemek yiyorum kaybediyorum falan, çalamıyorum derken 30, 40, 50 arası gidip duruyorum. En son Mir vardı orada, hiç unutmam. Belki de o iyiliği yapmasaydı ben şu an buralarda olmayacaktım. Geri dönmüş olacaktım belki de. Mir dedi ki Oğuz dedi, benim dedi zamanım yok, çalışıyorum dedi. Param var dedi.
senin dedi zamanın var, çalışmıyorsun, paran yok dedi ama gezebiliyorsun fakat ben gezemiyorum dedi. Gel dedi biz dedi güçlerimizi birleştirelim. Benim dedi 70 dolarım var dedi. Vereyim sana, biletini al dedi. İkimizin adına da gez dedi. Ben dedim ya nasıl olur mu dedim öyle bir şey. Ya olur dedi. Gel halledelim bu işi dedi. Ben ya yok hallederim ben falan derken cebime sıkıştırdı sağ olsun. Hadi dedi, hadi yolun açık olsun dedi. Ben Azerbaycan'dan 10 gün falan uğraştıktan sonra tabii o dönem geziyorum falan orada. Hatta Balçık volkanları falan var. Ondan da bir video koyayım. Evet, mükemmel. Harika bir bok yedim. Gemiye binmeden önce Balçık volkanlarını ziyaret ettim. Çamura girişim, zıplayışım, atlayışım falan. Gerçekten Azerbaycan'daki en unutulmaz anlarımdan biriydi. Ondan sonra o pislikle ben Kazakistan gemisine gittim. Alet limanıydı galiba. Azerbaycan Alet limanına gittim. Tabii bana baktılar bu ne falan diye. Her yerim çamur, pislik içinde. Çantam mantam. Giremezsin dediler. Git şurada duşmuş al bir şey falan. Dedim abi benim biletim var falan dedim. Hani girmem lazım. Nasıl yapacağız? Ya dedi bileti dedi şey yap sen dedi bir temizlen önce. Girdim abi tuvaletin oradaki el yıkama yeriyle falan üstüm başımı böyle şey yapıyorum. Temizlendim çıktım. Orada işte bilet kaldı kalmadı falan derken beni orada 3-4 gün bildiğin limanda yatırdılar yani. Bilet var. Millet satın alıyor, biniyor, ediyor derken ben bir türlü binememiştim. 70 dolar elimde ama bir sonraki gemi belli değil derken bayağı sürünmüştüm yani o limanda. Neyse bindim gemiye sonunda Kazakistan'a gittim. Kazakistan'da gerçekten inanılmazdı. İlk hayatımda yurta denilen çadırlarda kaldım. Ve hep yani diyordum ulan ben bu çadırları nerede bulacağım, nasıl kalırım, nasıl ederim falan derken Couchsurfing'den bir arkadaşla tanıştık. Çocuk Türkçe biliyormuş. Dedim yurta falan dedim hani nasıl olur ben nerede bulurum falan. Ya dedi atlayıp gidelim benim dedin uzakta nenemin dedi. Yurtası var dedi. 400 yıllık dedi. Türkmenistan'dan beri taşıyorlar dedi. Oradan geçmişler. Dedim gerçekten mi? Gerçekten dedi. Gel dedi bir gün kalırız orada dedi. Bir gittim abi bana Kazakistan'da unutmayacağım anılar yaşattılar. İlk at etimi orada yedim. İlk at sütümü orada içtim. At sucuğu diye bir şey yedim. Yarısı yağlı, yarısı at eti. Hala tadı damağımda çok lezzetliydi gerçekten. Ve şey konusunda da konuştuğum zaman işte çocuk Müslüman 5 vakit namazdı. Hani dedim ki ya at eti dedim bizde biraz şey dedim hani at eti yenmez hani. Ya dedi biz Müslüman değil miyiz dedi. Dedim Müslümansınız. Dedi bunun dedi bizde dedi haram değil dedi. Biz Kazakistan'da yiyoruz dedi. Sizde nasıl haram olabilir dedi. Aynı Müslümanlık falan. Yedik yani. Ama güzeldi. Yurtta kaldım. Nenesiyle dedesiyle tanıştım. Gerçekten süper insanlardı. Sonra beni tekrar şehre bıraktılar. Ben oradan yoluma devam ettim. Özbekistan'a girdim. Özbekistan'da çok güzel insanlarla tanıştım. Mükemmel bir tarihi var Özbekistan'ın. Yani Buhara şehri gerçekten çok eski bir şehir ve görülmesi gereken önemli tarihi şehirlerden birisi benim için Buhara. İnanılmaz bir şehirdi. Ondan sonra Özbekistan'dan ben Tacikistan'a geçtim. Tacikistan'da çok geçirdim. Ben Tacikistan'da hani bir gıdım Türkçe bilirler falan diye düşünüyordum. Hani o dönem biliyorsunuz Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan ufak tefek Türkçe anlaşabiliyorsun. Mesela olsuna bolsun diyorlar. İşte teşekküre rahmet diyorlar. Yani kelimeler çağrıştırıyor bir yerlerden. Fakat Tacikistan'a girince tamamen Farsça abi. Tamamen İranca. Onlar İranlılarla anlaşabiliyor. Farsiler ve ben bilmiyordum Tacikistan deyince o bölgede hani Türkmenistan falan hani onlar da belki konuşur falan diyordum. Ama Tacikistan da mükemmeldi. Orada da çok özel bir ailenin evinde kaldım. Couchsurfing'den buldum. Çok güzel tecrübeler yaşadık birlikte. Şehirde, Tacikistan'da, Özbekistan'da da aynı şekilde acayip ukulele anılarım oldu. Ukuleleden acayip paralar kazandım. Tacikistan'da, Özbekistan'da. Çevremde hani böyle insanlar birikmiş bizi izliyordu yani. Onun videosunu da koyarım. Ondan sonra Tacikistan muhteşem dağlık her yer doğal çok yüksek bir ülke Tacikistan. Düz yol görmedim yani sürekli inişli çıkışlı yollar. Ondan sonra Tacikistan'dan ben yine bir Kazakistan'a geçtim. Kazakistan'dan Kırgızistan'a geçtim. Sonra bir daha Kazakistan'a geçtim. Bir daha Çin sınırına gittim. Neyse bu dönem full otostopum ben zaten aradan geçen süre 6 ay yakın süre geçmiş. Ben Çin sınırına geldim. Tabi o zaman YouTube ilerlememiş. 1000 takipçim falan var. Sürekli video da atamıyorum. İnternet sıkıntı, param yok. Ukulele işte çalıp kazanmaya çalışıyorum derken Çin sınırındayım. Dedim ki ben ilk çıkarken
yola Çin diye çıktım. Bu sınırdan da geri dönersem dedim bana yakışmaz. Ben bir gidip şu sınırı zorlayayım dedim. O dönemde şeyi biliyorum ya. Bu bölgenin karışık olduğunu, Doğu Türkistan, Kazakistan ve Doğu Türkistan sınır yani. Doğu Türkistan bölümünden Çin'e gireceğim. Ve sakallı değişik bir tipim. Ben sınıra girince yani otostopla gittim zaten. Yine otostoptan indim, yürüyerek gittim. Sınırda kimse yok. Kimse geçmiyor yani o bölgeden. Ben ilk defa öyle bir sınır gördüm. Ben böyle içeri girdim. Herkes bir anda bana bakmaya başladı. Bu kim? Bu ne yapıyor diye. Merhaba dedim, Çinliler. Dedim, herkes bir dondu yani. Neredeyse adamlar silah çevirecekti bana. İndir dediler çantanı. Sakin dediler bana. Sanki ben böyle bombayla gitmişim gibi. İndirdim her şeyimi falan. Ki şeye gitmedim, o geçiş yerine gitmedim. Kapıdan girdim sadece. İndir dediler her şeyini. İndirdim böyle tek tek. İşte niye geldin falan dedim. Turistim, Çin'e gideceğim. Allah falan yapıyorlar bana. Dedim bakın her şeyime kontrol edin, bir sıkıntı varsa almayın dedim yani. Tamam dedi. Akşam saat 6 mıydı neydi? Abi beni orada bir sorgu, sual, yani ben hayatım boyunca orada gördüğüm şeyi başka bir ülkenin sınırında görmedim. Kameramı aldı, kameramın içine bakıyor, videolara bakıyor, ne çekmişim, ne yapmışım, bilgisayarın pornosu var mı diyor, bilgisayarında kötü bir şeyler var mı diyor, işte çıplak fotoğrafım var mı diyor, öyle bir şey var mı diyor falan. Telefonumu alıyor, inceliyor, rehberime bakıyor. Ya inan her şeyime baktı, her şeyime. Buna niye mesaj attım falan diyor ya. Dedim siz manyak mısınız dedim ya. Dedim turistim ben, geçeceğim dedim, bir sıkıntı varsa sal beni, geri döneyim dedim. 6 saat abi, beni 6 saat orada incelediler. 6 saatin sonunda temiz bu deyip geçirttiler. Ben tabii sınırdan geçtim, her şey bir anda. Yani hayatımın şokunu o gün yaşadım. Çin'de biliyorsunuz internet çalışıyor fakat bizim kullandığımız hiçbir sosyal medya çalışmıyor. YouTube çalışmıyor, WhatsApp çalışmıyor, Facebook çalışmıyor, Instagram çalışmıyor, Google çalışmıyor, Google Map çalışmıyor. Kullandığım hiçbir uygulama Çin'de çalışmıyor. Sınırdan girdim, üzerimde $5 falan var. Kalacak hiçbir şekilde yerim yok. Çadır kurarım falan diyorum. Her yer polis, ne yapacağımı şaşırdım. Yürüdüm böyle dümdüz sadece. Ne olabilir ki artık diyorum yani. Beni mi vuracaklar diyorum, artık girmişim sınırdan. Yürüdüm işte, sağa bakıyorum, sola bakıyorum. Nereye gideceğim? Tabelalara bakıyorum, her şey Çince. Hiçbir İngilizce bir şey yok. Hiçbir yani farklı bir dile, farklı bir ırkın anlayacağı bir dil yok. Farklı bir ülkenin anlayacağı bir dil yok. Hiçbir şekilde anlamıyorum. Ne translate'im var yani, çeviricim bir şeyim. Hiç yani, böyle yürüdüm sadece ve hayvan gibi açım. Bütün gün otostop çektim. Sabah kahvaltıya falan gitmiştim sınıra. Sınırda beni kontrol ettiler bir sürü. Ben işte diyordum giderim. İşte diyorum hani sabah olur işte, ben girerim biraz ukulele çalarım, para kazanırım. Ondan sonra toparlarım, yemek yerim, otel belki işte artık ne gelirse. Çünkü Çin'deki ilk günüm nasıl olacak ben de bilmiyorum. Sonra ne yapacağız ne edeceğiz derken böyle yürüdüm. Bugün Kazaklar yardımcı oldu. Dediler gel işte biz senin paranı veririz. Otelde kal, burada işte sokakta kalma falan. Açtım işte, bir şeyler verdiler, yedim içtim. Sonra beni otele soktular. Ben otelde tabii o videolarda var. Şimdi kalacak yer bulmam lazım. Hiçbir şey anlamıyorum. Çadır kurup yatacağım ama nerede bilmiyorum. Deneyeceğiz. Kaç kadar pulu var mı acaba? Yeter mi? Yarın? Evet. O şey güzel maaş bulduk. 120 dedi. O nerede? Bırak. 317. Gitar şey yapar mısın? Ha gitar. Çalayım. Yine Wi-Fi. Wi-Fi var da Facebook hiçbir şey çalışmıyor. What a wicked thing to do. Make me dream of you and I don't wanna fall in love. Sokakta yürürken 3-4 tane abi gördü beni. Kazak. Sağ olsunlar, $10 daha tamamlayıp beni burada yatağımla baş başa bıraktılar. Girdim gece, ben duştayken yani girdim duşa, çekinmeye gibi. Yani almıyorlardı zaten beni. Zor bela aldı kız. Orada Kırgız bir kız vardı. Sağ olsun. Yani Kırgız kız orada şeyde çalışıyordu. Otele sakallılar giremez, Türk bayraklıların giremediği bir otelde çalışıyordu. Ve direkt beni, yani bana köpek muamelesi yapmıştı o gün. Ben hani ne oluyoruz dedim ya, nereye geldik anasını satayım ya. Müşteriye böyle mi davranılır gibi oldum. Hani param yoktu ama yine bir müşteri moduna girmiştim. Neyse işte çıktım, bir şekil halloldu yani, bir yarım saat bakındılar falan. Parayı verdikten sonra halloldu. Çocuklar sağ olsun yardımcı oldu. Hatta gece onları ukulele falan çalmıştım. Videoların hepsi var bu arada. Oynatma listesinden birden açarsanız sona kadar giderseniz bu anlattığım her şeyin çoğunu da görürsünüz. İşte gece duşa girdim. Sabah kalkıp çıkacağım otelden. Gece tak 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 kapı çalınıyor. Dedim yatıyorum, duştayım daha, hani rahatsız etmeyin. Açmadım yani. Tak 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 bir daha açmadım, duştayım. Tak 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 bir daha, en son kafam attı. Serdim havluyu, çıktım, dedim ne dedim, ne oluyor yani. Senin vizen yok dedim bana. Lan dedim sınırdan şimdi geçtim, nasıl vizem yok. Mühür var ya dedim, Çin
Diğer mühür vurmuş. Yok senin vizen yok. Diyorum özel pasaport bu. Yok işte senin vizen yok. Anlatamıyorum işte. Diplomat diyorum onu da anlamıyor. Onu diyorum onu da. Her şeyi diyorum onu hiçbir şey anlamıyor. En son işte tamam ya dedim. Kapıyı yüzlerine kapattım. Dedim sabah hallederiz. Sabah indim işte check out verin pasaportu. Vermiyor. Polis çağıracağız. 3 saat bekle polis geldi. 2 saat kontrol. Ne yapıyorsun? Kameramdaki videolara bakıyorlar yine. Sildiler 3-5 tane. Aradan ayıkladıklarımı attım YouTube'a. Kontrolün sonunda tamam çık dediler. Çıktım gittim. Neyse abi. Özeti çok uzatmayayım. Çin'den bir şekilde Doğu Türkistan bölgesinden artık kaçtım yani. Gerçekten çünkü adım atıyordum sokakta. Sakalım var diye her gören polis çevirip 2-3 saatimi yiyordu. Pasaportunda niye vize yok? Ne yapayım burada? Çantanda ne var? Aç kameranı aç. Telefonuna bakayım. Ondan çıkıyorum köşeyi dönüyorum. Bir daha polis. Telefonunu aç. Kameran nerede? Pasaportunda vize yok. Kaçak mısın? Derken bir tanesi aldı beni götürdü karakola. Ben bildiğin 4 gün falan kaldım yani karakolda 5 gün. Ondan sonra beni saldılar da çıktım. Ondan sonra zaten direkt biletimi aldım kaçtım yani. Bileti de nasıl aldım? Ukulele çalıyordum ben. Kaçak göçek bir köşe bulmuştum kendime. Doğu Türkistan'da bildiğin ukulele çalıyordum yani. İyi de kazanıyordum. Günde 30 dolar 35 dolar kazandığımı hatırlıyorum. O paraları biriktirip en son bilet parası kaçsa dedim alın artık. Beni buradan çıkarın dedim yani. Gerçekten o bölgede bıktım yani. Hayatımdaki en kötü 2 hafta geçirdim Doğu Türkistan'da. En kötü 2 hafta orasıydı. Bezdirdiler artık yani. Irkçılık mı desen, sakalım var işte Türk'üm diyorsun o ayrı bir davaya dönüşüyor artık. Oradaki Uygur Türkleri de konuşmaktan korkuyor. Yani bana çok diyen oldu. Niye orada Uygurlarla konuşmuyorsun? Tabii ki konuşuyordum. Adam diyordu ki videomu çekme lütfen. İşte ben de yapma lütfen. İşte Türksen yanıma yaklaşma lütfen. Sen gidince bana sorun yaşatırlar gibi şeyler söyledikleri için hiçbirinin suratını koymadım. Sadece bir çocukla biz gitar çalmıştık. Ukulele çalmıştım. O gitar çalmıştı. Onun çocuğun da yüzünü gizledim yani. O çocuğun da yeri ayrı. Çocukla sarılıp ağlamıştık bildiğin. Bana demişti. Sen dedi benim kardeşimsin. Aynı dili konuşuyoruz. Sen benim toprağımsın. Fakat dedi ben senin dedi yanında durmaktan korkuyorum dedi. Böyle adalet sistem olmaz dedi çocuk. Ben dedi kardeşim yanından ayrılmak istemiyorum dedi. Senle dedi 5-10 dakika vakit geçirmek istiyorum. Ne olacaksa olsun dedi. Çocuk Pekin'de okuyan bir üniversite öğrencisiydi. Çocuk oturdu yanıma. Ben git dememe rağmen gitmemişti. Yani beni bırakmamıştı. O çocuğun videosu var. Hala izlerseniz ilk videoları görürsünüz. Sonra oradan hızlandırayım abi olayı. Ben Pekin'e geçtim trenle. Zaten Çin'den bir çıkayım gerisi hızlanacak merak etme. Ben Pekin'e geçtim. Yine param yok. Son paramı trene vermişim. Ne yapacağım ne edeceğim buradan nasıl çıkacağım falan diyorum. Vize günü bitiyor. Bilet almayı planlıyorum. Fakat ortada bilet de yok. Benim öyle böyle derken bir ay vize veriyor Çin. Son 6 günüm falan kaldı. Ne yapacağım? Para yok. Biletler 100 dolar Kore'ye. Para yok yani. Alamıyorum. Ben orada Çinli bir tane kadın bulmuştum. Evinde kalmıştım onun. Hatta onunla bana çok yardımcı oldu. Bana sonradan GoPro falan da almıştı. Bildiğin sponsorumdu yani. O dönem onunla yeni tanıştığımız zaman ben hani sürekli para kazanmaya çıkacağım deyip evden sabah çıkıp akşam dönüp bana sağ olsun yemek falan veriyordu yani. Evinde kalıyordum bildiğin. Ukulele çalıyordum, para topluyordum. 20 dolarım oluyordu. 50 dolar yapıyordum, 70 yapıyordum. İşte son 4 gün kala ben 90 dolar yaptım. Ertesi gün işte hesaplıyorum 20 dolar daha kazanır dönerim. Parayı veririm kadına. Kadın bana alır. Ondan sonra basar giderim. Abi son 3 gün gidiyorum bilet 110-120 olmuş. Son 2 gün gidiyorum parayı biriktirip bilet 140 olmuş. Yine çıkmıyor. Parayı biriktiriyorum çıkıp 20 dolar daha öyle. Bilet 160 olmuş. Son gün. Bilet almazsam kapanacak yani. Gidemeyeceğim artık. Kaçak kalacağım şimdi. Kadına dedim ki ya dedim ben dedim yapamıyorum dedim. Her gün ben 20-30 dolar para kazanıyorum. Her gün bunun fiyatı artıyor dedim. Ne zaman gelsem para artıyor dedim. Benim param bu dedim. 150 doları ittim önüne. Dedim bilet oldu dedim 180 dolar. Ben dedim
alamıyorum dedim. Son günüm kalacağım, yani ne yapacağım bilmiyorum dedim. Baktı bana, tamam dedi, ben dedi koyarım 20-30 dolar üstüne, hallederiz dedi. Paramın hepsini ittim önüne, hepsini aldı. Sıfırdım, yani sıfırdım. Biletimi aldı, kendisi üzerine 20-30 dolar koydu ve bana bir çuval kestane verdi abi. 1 kilo kestane verdi. Havalimanına da taksiye bindirdi. Git dedi, bin uçağına, yolun açık olsun dedi. Sıfır. Sıfır para. Sıfır, 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 sıfır. Sıfır, sıfır. Bir çuval kestanem var. Bu hikayeyi hiç unutmam. Kore'ye indim. Nasıl geçtim bilmiyorum. Sıfır param. Karnım aç. Sürekli kestane yiyorum. Zaten akşam inmiştim. Kore'de kaldım. Sabah uyandım. O havalimanından da yürüyerek çıkamıyorsun. Ben hani dedim, otostopla çeker çıkarım. Öyle bir şey yok. Ya metro ya otobüs ya taksi, öyle çıkacağım. Başka hiçbir şekilde giriş çıkış yok Incheon'da. Dedim ki ya nasıl yapacağız anasını satayım, yürüyerek çıkamıyorsam ben, nasıl olacak bu iş? Derken işte bir gece yattım tabii orada. İkinci gün karnım aç. Param yok. Hiçbir şey alamıyorum. Kestane var. Paso sürekli kestane yiyip duruyorum böyle. O da nasıl biliyor musun? Karnım aç ya. Bir taneyi soyuyorum, zaman geçiyor ya böyle. Yiyorum. Bir daha soyuyorum. Bir daha yiyorum. Bir daha sonra bir daha yiyorum. Yani zaten soyup yiyene kadar karnım yine acıkıyor. O hiçbir zaman bana full hissi vermiyor, anladın mı? Yani bütün gün böyle 8 saat falan benim o 1 kilo kestane yediğimi düşünün. Sonra dedim ki dur dedim ya, dur dedim. Ne yapacağım dedim ben. Bu kestane bitince ne yapacağım dedim. Dedim ki bu işi çözmem lazım. Nasıl yapacağız? Dedim ben birine gideyim diyeyim, param yok ya da kaybettim, bir şey oldu. Bana dedim yardımcı olsun. Gittim 2-3 kişiye sordum, böyle bir amca dedi. Tabii dedi, geç dedi, 5 dolar dedi, sıkıntı yok dedi, Koreli. Ben dedi halledeyim dedi, sen git dedi. Dedim arkadaşım var içeride, dedi ki halbuki kimsem yok. Abi beni oradan amca kurtardı. Ben bindim, bastım, hiç sıfırım hala. Ukulelem var sadece. Myeongdong diye bir yerde indim. Nasıl indim orada da bilmiyorum. Sadece böyle baktım, tamam burası dedim, indim. Myeongdong'da indim, bir kilise gibi bir yer gördüm. Önüne oturdum. Ben o gün ukulele çalıp 45 dolar para kazandım. Kendimi kurtarmayı başardım. Ondan sonra işte Eyüp abiyle falan tanıştım. Evinde 1,5 ay kaldım. Pasaportumu yeniledim. Yeşil pasaportum bitti Kore'deyken. Yaştan dolayı 25'te bitiyor. Bordo pasaport çıkarttım. Onun parasını ukuleleden kazandım, verdim. Ukulelem kırıldı, yenisini aldım. İşte oradaki masraflarım, bir gün dönercide çalıştım ukulelem kırıldığı zaman. Baya 1,5 ay Eyüp abinin yanında, sağ olsun, dönerime, ayranıma kadar getirdi yani. Tatlıma kadar getirdi artık adam. Hiç unutmam yani onu da. O 1,5 ay sonunda Heyeon'la falan tanıştık zaten son 2 haftada. Ondan sonra çıktım gittim. Hong Kong'da işte bileklik işine girdik. O bileklik videoları, ben bu arada ilk defa Hong Kong'da adam gibi bileklik sattım. Ondan önce hiç öyle bir şeyim yoktu. Hong Kong'da işte biraz para toparladık. Vietnam'a geçtik. YouTube o dönem ilerledi. Kamboçya'ya geçtik. İşte Tayland dedi. Tayland'da para kazanmam açıldı. 3-5 bir şeyler almaya başladım. Fakat kredi kartım yoktu. Bu arada benim kredi kartım yol boyunca hiç olmadı. Tayland'a işte geçtim. Ne yapacağım? Para geliyor ama parayı çekemiyorum. İnsanlara yollattırıyorum. Elden almaya çalışıyorum Türklerden falan. Derken Hong Kong'da bir arkadaşım bana getirdi. Bu Hong Kong'da derken ben bayağı gezdim. Tayland, Hong Kong'dan çıktıktan sonra Vietnam, Kamboçya, Tayland, Malezya, Singapur. Bir daha Heyeon'la biz Hong Kong'a döndük. Orada bir arkadaş Türkiye'den getirdi. O kartla hala aradığı sorun çıkarıyor ama halledebiliyorum işimi. Ondan sonra zaten bir daha bir Japonya'ya döndük. Tayvan, Endonezya, Filipin, Brunei, Malezya'nın öbür adası derken Macao'ya falan geçtik. Başka bütün Asya ülkelerini gezdim. İşte Koreli kızla, Heyeon'la 7-8 aya yakın birlikte gezdik. Sürekli sokaklarda, çadırda yattık. İşte para kazanmaya çalıştık. Ukulele birlikte çaldık derken koca bir 2 seneyi devirdik. Ve buradayım, karşınızdayım. Asya gezimin koca 2 senesini bitirip şimdi de Asya'dan çıkmayı bekliyorum. Yani Asya'dan çıkma değil de aslında Bangladeş'e geçeceğim. Artık o Asya'nın hani sıradanlaşmış bir kültürü vardı ya, hani Budizm işte şey falan, Tayland, hani bak Myanmar falan hepsi aynı gibiydi ya. O artık değişecek. Artık Bangladeş Müslüman bir ülke, sonra Hindistan Hinduizme biraz kayacak, yine Budizm'de var ama sonra öyle Pakistan yine Müslüman falan derken artık Orta Asya'ya geçiş oluyor. Ve 2 yılımı doldurdum, bu videonun şeyi de o. Durum bu. Çok uzattım. Özetledim, çok uzattım ama dile kolay 2 yıl. Daha bir sürü anı var. Zaten bu anıların hepsi bu videolarda. Dediğim gibi oynatma listesini ben sağa sola koyarım. Açarsınız baştan sona, orada 240'a yakın video var. İçine bakarsınız. Instagram'ım var. Instagram'dan takip edin. Böyle video. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Yeni maceralarımızda dünyadaki 197 ülkenin 197'sini bu kanalda bitireceğimiz bir gezi hikayesi bu kanalda olacak. Umarım hep birlikte izlemeye devam ederiz. Ben de merak ediyorum. Umarım siz de merak ediyorsunuzdur.
Hoşça kalın. Bay bay.